Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak, Ay ve Stelyum Başaklar'da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Başak Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Zorlandığın ne varsa, kalbini ruhunu sıkan, bunaltan, seni üzen ne varsa bunun en kısa sürede çözüme kavuşmasını diliyorum sevgili Başak Burcu. Şimdi bakalım senin için acil durum nedir sevgili Başak Burcu? Akacak olan enerjiler nelerdir? Sana gelmesi gereken mesajlar nelerdir? Kalbini rahatlatacak olan mesajlar nelerdir diyelim bakalım. Şimdi kartlarımızın hepsini bir açalım. Şöyle yapalım. Şimdi burada bir başlangıç enerjisi var. Yani sanki böyle bir şeylere adım atmak için başlıyorsun. Yani böyle hani şey gibi düşünün arkadaşlar. Bir çocuğun yürümeye başlaması gibi düşünün. Yani böyle bir heyecandan bahseder aslında sevgili Başak Burcu. Bakalım ikinci kartımız nedir? Dünya kartı. Şimdi arkadaşlar bu iki karttan aldığım şey şu. Başaklara öncelikle bir tazelik, bir ferahlık gelecek. Ve burada küçücük atılacak olan bir adımın dünyaya yayılmasından bahseder. Yani bu tabii dünyaya yayılmak derken evet herkesin kendi işine ve içinde bulunduğu duruma göre alsın arkadaşlar. Yani yerden bir çöpe almak da çok büyük bir etkidir. Bize küçük gibi gözükse de hepimizin gözünde bir perde vardır biliyorsunuz. Yerden bir çöpü kaldırmak da çok büyük bir etkidir. Çok büyük işler yapmak, dünyaya ismini duyurmak da çok büyük bir etkidir. Yani büyüklük ya da zenginlik ya da başka şeyler çok kişiye göre değişir. Bizim burada küçük gördüğümüz şeyler aslında işte hiçbir şey gördüğümüz gibi değil ya. O yüzden hiçbir şeyi küçümsememek gerekiyor. Şimdi burada ben okuyorum enerjiyi. Herkes kendi durumuna göre alsın lütfen. Başlatılacak olan küçücük bir enerjinin büyümesi vardır. Evet pek çok Başak Burcu arkadaşım dünyaya yayılabilir, yurt dışıyla bağlantılı işler yapabilir. Küçücük bir etkinin ne kadar büyüdüğünü görebilirsin. Aslında burada şeydir, hani bir şeye adım atmak, bir işe başlamak, bir projeye başlamak ya da hayatında bir fikrin oluşması ve o fikrin büyümesiyle ilgili çok güzel bir mesaj vermiştir aslında. Peki bakalım neler gelecek diyelim. Bakalım. Tamamını görmek için kartlarımızın hepsini açalım arkadaşlar. Bakalım neler gelecek. Şimdi sevgili Başak Burcu, burada yine bir emek vardır. Bu emeği de vermekten hiçbir zaman gocunmayacaksın. Fakat burada arkadaşlar çok güçlü yeni bir başlangıç aldım. Mantığını kullanmak çok önemli olacak. Ve şöyle bir durum var. Eğer hayatında ben galiba gitgide küçülmeye başladım. Galiba değerimi kaybettim. Galiba bir şeyler hayatımdan akıp gidiyor deme noktasında yeniden bir saygınlık kazanmak vardır. Farklı böyle boyut gibi düşünün arkadaşlar. Yani boyut atlamak gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Burada mantığını kullanmak çok önemli olacak. Yeniden bir saygınlık kazanmak vardır. Yeniden bir görünür olmak vardır sevgili Başak Burcu. Şimdi burada diyor ki hayatında güçlü bir başlangıç enerjisi hayatına gelecek. Yani kariyer hayatın olsun, iş yapış şeklin olsun ve buralarla ilgili yani diyor ki buna bak açık ol. Yani burada bir sabitlik var arkadaşlar. Yani nasıl biliyor musun? Sana gelecek olan farklı bir enerji var. Farklı bir yol, farklı bir akış. Kariyer hayatın, aşk hayatın neyse. Güzel bir geçiş yapıyorsun. Fakat burada böyle birazcık eskiye çok fazla tutunuyor olabilirsin ya da çok böyle hani aklım geride kaldı deriz ya. Acaba öyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı, onu oraya koydum mu, işte ocağın altını kapattı mı gibi. Bakın küçük büyük her anlamda düşün sevgili Başak Burcu. Artık burada bir şeyleri bırakmak ve özgürleşmek zamanı olacak senin için ki zaten bu güce geleceksin. Yani diyor ki burada bir bitiş, bir sonlanma olacak senin için ölüm kartı. Bir şeyler artık hayatında sonlanıyor ve yeni bir sürece doğru geçiş yapıyorsun dedi. Burada bazı korkuların işte bu. Yani geçmişi bırakamamak var bir nevi sevgili Başak Burcu. Korkularının üzerine gitmen senin için çok önemli olacak. Akrep burçlarından destek alabilirsin. Balık, Akrep burcu etrafında kim var bilmiyorum. Terazi burcu, Güneşi yükseleni olabilir. Boğa, Başak, Oğlak. Bu burçlardan gelecek olan destek söz konusu senin için. Açalım hepsini. Şimdi bakın bereketinin artması için bırakmak ve esnek olmak, dünyaya açılmak çok önemli. Örneğin yaptığın bir iş vardır, artık bunu online yapmaya başlarsın. Küçücük bir alanda hani böyle
az olsun başım ağrımasın denir ya. Ondan çıkıp aman hani ne olursa olsun zaten ben yeterliyim noktasına gelip de olabildiğince yardırmak vardır. Burada bolluğunun bereketinin çok artabileceği bir süreç olacak. Şimdi İmparatoriçeyi zaten ben başaklara çok yakıştırırım arkadaşlar. Cuk diye de oturur yani. Öyledir de zaten. Burada bir bolluğunun bereketinin artması vardır diyor. Diyor ki yani hayatında yeni bir aşamaya gidiyorsun. Fakat burada kırman gereken bir kilit var. Şimdi genel enerji okuması hani bireysel olarak herkese nasıl nedir o kırman gereken şey onu tabii ki bilemem. Hani burada birazcık böyle bir esnek olmak, yeni başlangıçlara açık olmak önemli olacak senin için. Burada şöyle bir durum var. Sen bir şeylere adım atıyorsun ve bu sana çok uzun vadede büyük kazançlar getirecek Başak Burcu. Yani farklı kapılara girmek var böyle söylüyorum. Okey? Burada anlatmaya çalıştığı şey bu. Sadece korkularının üzerine git. Zaten burada bir şeyler açığa çıkacak. Farkındalığın çok yükselecek. Gördüklerin, duydukların her şey sana bir mesajdır ki öyledir. Yeter ki biz mesajları iyi değerlendirelim arkadaşlar. Ekstra bir hassas olabilirsin. Çok fazla duygusallıktan ziyade birazcık daha mantıksal hareket etmek önemli olacaktır senin için. Ve burada hayatınla ilgili bazı sınırları yeniden çiziyor olacaksın. Yani burada bir şeylere set çekmek vardır. Ben sana çok emek verdim, artık karşılığını alamıyorum, bitti. Ben bu işe çok emek verdim, karşılığını alamıyorum, bitti. Ya da artık yeter, biz burayı değiştirip dönüştürüyoruz noktasına gelmektir açıkçası. Şimdi burada bolluğun bereketin çok artacak. Kendini göstereceksin. Bazılarınız arkadaşlar ortaya bir ürün çıkartmak, bir proje, bir bebeğin doğması, her anlamda doğurganlığın artmasından bahseder aslında. Burada şöyle bir durum var. Emeklerini istismar edenler, seni kullananlar, harcadığın emeğe rağmen ya da gösterdiğin iyi niyete rağmen seni heba etmek isteyenlere, bak her anlamda seni tüketmek isteyenlere, bütün çöp enerjilere, bütün karanlık enerjilere, bunlara artık bir set çekmek var. Artık bir kural koymak var, sınır çizmek var. Bunu yapman lazım. Bunu yaptığın zaman asıl bereketin de artacak. Çünkü burada hani bile isteye kopamadığın şeyler olabilir. Bile isteye kopamadığın arkadaşlıklar, zarar verdiğini bilmene rağmen aynı yoldan gitmek. Bunu bıraktığın zaman bereketin çok artacak. Yani diyor ki hayatına bir bereket akacak. Fakat sen burada alanını genişletmelisin. Bazınızda arkadaşlar şimdi işte biz fark edemiyoruz bizde olan kodları. O yüzden bunları iyi gözlemlemek lazım. Sıkıştığınız yerde de mutlaka uzman birilerinden yardım, destek almak lazım. Bunlar çok önemli. Yeter ki sen değişmeye açık ol diyelim. Burada korkular, kaygılar çok fazla. Hani gidiyorsun, hayatına güzel bir enerji akacak. Sanki senin direndiğin bir durum var açıkçası. Hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde gideceksin. Yani bu konuda desteklisin aslında. Sadece burada şöyle bir durum var. Gereksiz şeylere zaman harcama. Gereksiz şeylerle zamanını tüketme sevgili Başak Burcu. Yani burada nasıl bir şey? Yapman gereken farklı bir yol, farklı bir yöntem, farklı bir gidiş varken çok böyle yıllardır aynı düzende çalışıyor olabilirsin ya da aynı sistemde gitmeye çalışıyor olabilirsin. Burayı artık bırakman lazım. Korkular, kaygılar, bir tedirginlik durumları söz konusu. Fakat bu enerjiyi şöyle çalıştırabilirsin. Özellikle geçmişte yaşadığın sıkıntılar, durumlar varsa bunları bir tedbir amaçlı. Hani ben böyle bir durum yaşadım fakat burada artık farkındalığımı yükselttim olarak çalıştırmak bu enerjiyi çok önemli olacak senin için. Önümüzdeki 9 gün ve 5 günlük süre içerisinde arkadaşlar ateş beşlisi. Tartışma, gürültü, güç mücadeleleri, kendinle ilgili verdiğin savaş, bunu mu yapsam, şunu mu yapsam gibi korkular, kaygılar bunlar böyle birazcık tetiklenebilir. İçsel sorgulamaların çok artabilir. Diğer anlamda yorumlayacak olursam da tartışmalardan, güç savaşlarından uzak dur açıkçası. Tamam, bunlardan uzak dur. Her anlamda gücünü çok iyi kullanman gereken bir süreç olacak senin için. Zaten senin için yeni bir farkındalık geliyor sevgili Başak Burcu. Burada ben aslında şunu aldım bak. Sana verilen şey nasıl bir şey biliyor musun? Gerisi aslında teferruat. Ama diğer anlamda evet söyleyeyim. Hani bak mesela ne bileyim işte bulunduğun yerde bir kavga çıkabilir, tartışma çıkabilir, rakipler, düşmanlar böyle negatif bir enerji varsa bunlara asla uyma, asla görmezden gel. Arkadaşlar bu rehberlikler çok önemlidir. En başta söylediğim bir şey vardı ya Başak Burcu. Sanki küçücük bir şeye adım atıyorsun ve o çok büyük bir etki yaratıyor. Bakın her anlamda.
Her anlamda, ister dünya çapında iş yapan bir insan ol, istersen sokaktan çöp topla. Yani burada gördüğümüz hiçbir şey asla. O yüzden yargıdan kesinlikle uzak durmamız lazım zaten. Burada sen bak neye adım atarsan o daha çok bereketlenecek. Bu konuda için rahat olsun. Yani bu akış sana gelecek. Bununla ilgili bir farkındalık da yaşayacaksın. Sen emek verdikçe fazlasını zaten alacaksın sevgili Başak Burcu. Hızlandıralım arkadaşlar bakalım. Bu süre zarfında yardımlaşmak, birilerine yardım etmek senin için çok önemli. Ve burada diyor ki artık içine attığın ne varsa, aşkın, duyguların, hislerin, yapmak istediklerin, aşkla yapmak istediklerin, bunları salıvermek, sevgiye kendini açmak, ne varsa ne gördüysen bunları gerçekten sevebilmek çok önemli olacak. Burada diyor ki artık aşkla yapabileceğin bir alana doğru geçiş yap. Bakalım su ikilisi. Şimdi aşıklar kartı. Su ikilisi, toprak ası ve havası. Arkadaşlar çok yeni ve güçlü bir başlangıç var. Önümüzdeki 2 haftalık süre içerisinde. 2 ay uzayacağını düşünmüyorum ama bazılarınız için uzayabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Biz yaşamamız gerekeni zaten yaşarız. Almamız gereken dersleri alırsak, yani o zaman kavramı diye bir şey yok zaten. Yani bazılarınızda belki 2 gün sonra, 2 hafta sonra, 2 ay sonra o kişinin farkındalığına göre değişir. Aldığı derslere göre değişir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Dijital işler, yazılım, sanatın herhangi bir dalı, öğrenme, öğretme, danışmanlık alma, danışmanlık verme, tüm bu alanlarla ilgili oldukça başarılı olacaksın ve burada kalıcı projelere adım atmak vardır. Daha önce hazır değilim. Ben bu iş için ya da bu proje için çok küçüğüm, çok toyum ya da yetersizim dediğim pek çok konuyla ilgili artık bir büyüme, yeterli olduğunu görme, hissetme ve başlatma vardır. Para konularında ve aşk konularında ya da bir şeyleri severek yapabileceğin işi yapma noktasında oldukça şanslısın. Lütfen bu şanslarını çok ama çok iyi değerlendir. Sana huzur veren, konuşmak zorunda kalmadan bile anlaşabileceğin birilerinin hayatına girmesi var. Bu bir arkadaşlık. Yani burada hani şey deriz ya, konuşmana gerek kalmaz ama kalben de hissedersin. Hissel olarak da hissedersin. Hem aşk hayatın hem de özel ilişkilerin. Çok sade, abartıdan uzak ama çok samimi kişilerin de sana getirebileceği çok güzel fırsatlar var. Yani burada pek çok Başak Burcu ikinci bir şansı elde etmek. Aşk hayatınız için, kariyer hayatınız için, para konularında Başakları çok şanslı gördüm arkadaşlar. Ya bir şeyleri çok kontrol ediyorsun ya da geçmişe çok takılısın. Zihinsel yorgunluk, ruhsal yorgunluk, bunlar birazcık çok baskınlık göstermiş olabilirsen de ama artık bunları bırakmaz zamanı senin için. Dediğim gibi hani işin içinden çıkamadığınız noktalar varsa, her şey bir bütündür arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Burada yapılan yorumlar genel bir enerji okumasıdır. Belki yani çok böyle ağır bir travman vardır, onu atlatamıyorsundur. Bunları aşmak lazım. Her şey bir bütündür, bir pakettir. Hiçbir şey tek başına çalışmaz arkadaşlar. Tamam. Bir de ben şunu söyleyeceğim sevgili Başak Burcu. Sürekli senden maddi manevi destek bekleyen insanlardan da birazcık uzak durmanda fayda var. Kartların birazcık mesajı da bu aslında. Sen seversin desteklemeyi, yardım etmeyi her anlamda. Başakların o huyu vardır arkadaşlar. Gerçekten yani o konuda Başakları durduramazsınız. Herkesi de her şeyde destekleme Başak Burcu, yani öyle söyleyeyim. İçsel sezgilerin çok artacak bu süreçte. Aldığın rüyalara, mesajlara da dikkat et. Arkadaşlar haftalar öncesinde Başak Burçlarına bir şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Hatta beni orada bir gülme tutmuştu. Şu güneşin ayarını bir ayarlayayım. Şimdi etrafında çok Başak var. Onlar da bana o zaman mesaj atmışlardı. Ben de çok güldüm diye. Şimdi burada Tılsım Yedilisi Dünya kartına bakıyor. O yorumu hatırlıyor musun? Hani Başak Burcu'nun hani öyle bir şey vardı ki tam böyle şuradaydı. Hani şu güneşin ayarını bir ayarlayayım gibi bir etki söylemiştim ama hangi video hatırlamıyorum. Burada da nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi şuraya bakınca sanki böyle bir dünyayı düzelteyim imajı var, yani anlatabiliyor muyum? Dünyayı ben düzelteyim, dünyayı ben değiştireyim, dünyayı ben toparlayayım, ben derleyeyim gibi bir durum var. Ama sevgili Başak Burcu yani diyor ki dünyadan önce senin kendine bir düzene ihtiyacın var. Yani kendi ruhunu düzeltmene, kendi kalbini düzeltmene, kendine iyi gelmeye ihtiyacın var aslında. Bırak dünyada dağınık kalsın, yani öyle bir etki var arkadaşlar. Peki bakalım.
Şimdi diğer mesajlarımızı alalım sevgili Başak Burcu. Bakalım Başak Burcu arkadaşım için gelecek olan mesajlar nelerdir? Bundan sonra arkadaşlar Lenormand kart çektireceğim. Gerçek aşk yüreğini ortaya koymak, bir şeyi kalpten ve candan istemek. Aşk istiyorsan gerçek aşk zaten hayatına gelecek sevgili Başak Burcu. Şimdi burada zaten aşıklar kartı, su ikilisi, aşk duygu havada, yani böyle uçuştu yani sevgili Başak Burcu. Aşk istiyorsan aşk gelecek ya da bir şeyleri aşkla yapmak, kalben yapmak, aşkla yapabileceğin bir şeyin hayatına gelmesi var. Bakalım devam edelim. Ne gelecek diyelim. Son 2 kart daha alalım arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Ve bavul, her şeyini alıp gitmek istemek, terk etmek, dağılmış hayatını toparlamaya çalışmak. Evet, pek çok Başak Burcu'nda bu gerçekleşecek. Ay kartı, ay burada da vardı arkadaşlar. Sezgilerin çok artacak bu süre zarfında. Sezgilerinin artması, yol gösterici rüyalar, bilinçaltınla ilgili konular. Yani bilinçaltında da şifalandırman gereken konular varsa onları şifalandırma noktasında destekli bir süreç olacak. Yani illa böyle karşına çok böyle profesyonel birinin videosu da çıkabilir. Hiçbir şey boşuna değildir arkadaşlar. Unutmayalım. Bunlardan bahsetti. Şimdi hemen hızlıca kartlarımı seçiyorum. Sen de odaklan ve kartını seç. Bakalım Lenormand'dan sana gelecek olan mesaj nedir? Birinci kartım, ikinci kartım. Şimdi üçüncüyü alalım bakalım. Ve üçüncü kartım. Odaklan ve kartını seç sevgili Başak Burcu. 1, 2 ve 3. Şimdi ilk kartı seçenler. Arkadaşlar burada bakın. Aşk geliyor hayatınıza, aşk geliyor. İsterseniz bunu karşı cins olarak alın, isterseniz diğer anlamda alın. Beklediğin aşkın sana gelmesi, bakın ya istersen aşk hayatıma kim girecek anlamında diyorsan aşk gelecek, doğru bir aşk gelecek. Ya da hani benim öyle hiç işim yok, istemiyorum diyorsan ki niye istemiyorsun? İstemiyorum diyorsan sevgili Başak Burcu, aşkla yapabileceğin bir şey ya da hayatta tekrar umudunun yeşermesiyle ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Güzel bir mesaj arkadaşlar. Birinden beklediğiniz bir mesaj, bir adım varsa bu gelebilir. İkinci kartı kim seçti bilmiyorum ama burada şimdi yurt dışı ile bağlantılı kaynaklar, yurt dışına gitmek, orayla ilgili işler yapmak, teklifler almak. İkinci kartı kim seçti arkadaşlar? Bolluğunuz, bereketiniz çok artacak. Yani her anlamda fırsatlar, şanslar size gelebilir. Denizlerle ilgili yolculuklar çok fazla yapabilirsiniz. İkinci kart çok güzel. Ve burada güçlü biriyle bir iş ortaklığı yapmak vardır. Ya da hayatına girecek olan birinin sana bolluk ve bereket getirmesi vardır her anlamda. Bolluk bereket deyince sadece şöyle almayalım arkadaşlar. Hani işte varlıklı zengin bir hayatıma girecek. Çok bilgilidir. Evet, varlıklı zengin olabilir, o ayrı konu. Çok bilgilidir. Çok kültürlüdür. Çok yeteneklidir. Ya zaten hani bir şeyler tamamlandığı zaman maddiyat da geliyor zaten. Şimdi bakalım üçüncü kart bu. Üçüncü kartı seçenler diyor ki artık bir şeyleri süpürme zamanı. Yani sana bütün çöpleri çıkartacaksın hayatında ve artık yeni bir süreç, yeni bir başlangıç. Ağır bir döngünün bitmesi, geçmişi tamamen süpürme ile ilgili çok güzel bir mesajdan bahsetti. Sevgili Başak Burcu, enerji okumam bu şekildeydi. Her şey güzel, kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.